Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Yine sizi soğan doğrarken karşılıyorum. Bugün harika bir tarifim var sizin için. Gerçekten çok seveceğinizi umarak, beğeneceğinizi umarak paylaşıyorum. Pırasa kavurması yapacağım. Pırasa yemeyenlerin bile bayılarak yiyeceği çok lezzetli, farklı bir pırasa yemeği bu arkadaşlar. Bunun için 2 adet kuru soğanım var. Kuru soğanlarımı iri iri doğruyorum. Çok ufaltmıyorum. Çok da iri bırakmıyorum. Ortalama irilikte soğanlarımı doğruyorum. Doğradığım soğanlarımı kaseme alacağım. Şimdi bende küçük olduğu için bu sefer sarımsaklarım küçük çıktı. Küçük diş olduğu için 5 diş sarımsağım var. Sizin iri ise 3 diş kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ufak çünkü benimkiler. Şöyle her zamanki gibi mutlaka bir vuruyoruz. Vurmadan çünkü konulan sarımsağın hiçbir faydası yok arkadaşlar. Sarımsaklarımı da iri iri doğruyorum. Hemen 2 dakikada hazırlanacak, çok pratik, hızlı bir yemek. Hem sağlıklı hem lezzetli. Özellikle çocuklarınıza pırasa yediremiyorsanız bu tarz yemeklerde mutlaka yapıp çocuklarınıza da yedirebilirsiniz hazır pırasa zamanındayken. Pırasalarımı güzelce dış kabuklarını ayıkladım. Güzelce yıkadım ve şimdi halka halka doğruyorum pırasaları. Pırasanın çok güzel salatası da yapılır biliyorsunuz. Soğangillerdendir zaten. Çok şifalı, çok vitamin kaynağı bir sebze. Daha önce bir 2 ay önce kadar da pirinçli pırasa yemeği yapmıştım. Bir de bu kavurmasını yapayım, sizlerle paylaşayım istedim. Çünkü biz çok seviyoruz, çok lezzetli oluyor. Ramazan da yaklaştı. Mübarek iftar vaktinde hakikaten çok çok beğenilip yenilecek ve şifa verecek. Özellikle o iftarda şekerin ani yükselmesiyle oluşan halsizliğe de bir nevi çare olacak bir yemek. O yüzden paylaşmak istedim. Evet, yarım kilodan biraz fazla olan pırasalarımı halka halka doğradım. Şimdi bir orta boy havucum var. Kabuklarını soydum ve yıkadım. Güzelce rendeliyorum. Bütün doğrama işlemi bu kadar. Gördüğünüz gibi çok çabuk hazırlanıyor. Şimdi ocağın yanına geçebilirim. Evet arkadaşlar, tavama 1 yemek kaşığı tereyağı koydum ve soğanlarımı ilave ettim. 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağımı koyuyorum. Bu kadar, çok fazla koymayacağım. Tereyağı ve zeytinyağı birlikte eklerseniz tereyağının yanmasını engellemiş olursunuz. Şimdi tereyağım eriyecek, soğanlarım biraz kavrulacak. Pırasamı ilave edeceğim ama önce 1 çay kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum ki soğanlarım daha güzel karamelize olsun ve daha çabuk yumuşasın. Soğanlarımı bir 2-3 dakika kadar kavurdum. Şimdi rendelemiş olduğum havuçlarımı ilave ediyorum. Havuçlarımı 1-2 dakika kavurduktan sonra şimdi 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ilave ediyorum. Salçamı da güzelce kavuracağım. Kokusu çıksın gitsin diye. Sıra geldi doğradığım pırasalarımı yemeğime ilave etmeye. Tekrar hepsini birlikte güzelce kavuruyorum. Yumuşadıkça bu pırasalar hacim kaybedecekler. Kavurma işlemi biraz daha kolaylaşacak. Gördüğünüz gibi pırasalarım gayet güzel ufaldı ve yumuşadı. Yaklaşık bir 6-7 dakikadır kavuruyorum. Şimdi son olarak tekrar baharatlarımı ilave edeceğim. 1 çay kaşığı kadar tuz koyuyorum. Biliyorsunuz soğanımı kavururken 1 çay kaşığı koymuştum. Yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber koydum. Kavurma işlemime birkaç dakika daha devam edip kettle'ımda suyum kaynıyor. 1 su bardağı sadece kaynamış suyumu ilave edeceğim.
Kavurmamın üzerine kaynamış olarak dediğim gibi 1 su bardağı suyumu ilave ettim. Zaten kaynadığı için hemen fokur fokur kaynayacak yemeğim. Tekrar söylüyorum, daha önce çok defa söylemiştim. Sıcak yemeğe, kavurduğunuz yemeğe soğuk su katmayın arkadaşlar. Mutlaka kaynamış olarak suyunuzu ilave edin. Şimdi kavurmamın kapağını kapatıyorum. Ocağımın da altını kısıyorum. Sadece 5 dakika suyunu güzelce emip biraz daha yumuşayıncaya kadar bekliyoruz. Sonra da servise geçeceğiz. 4 yemek kaşığı kadar yoğurt alıyorum arkadaşlar. Yoğurduma 2 diş sarımsak koyuyorum. Her şeye sarımsak koyuyor demeyin lütfen arkadaşlar. Bu sonuçta borani usulü bir kavurma. Dolayısıyla sarımsaklı yoğurt olması gerekiyor. Yemeğin içerisine kattığımız kavrulan sarımsağın hiçbir şekilde tadı ve kokusu kalmadı, gitti. Bu farklı bir lezzet katacak. Çok azıcık da hemen bir tutam kadar tuzumu ilave ettim. Yoğurdumu güzelce homojen bir hale getiriyorum ve bu hazır. Kavurmam pişti. Altını kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle bir sahanımın içerisine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı koydum. Yemeğime çok fazla yağ koymadım biliyorsunuz. Ona da 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı koymuştuk. Bu kadar yemeğe gayet az aslında. Tereyağımı güzelce eritiyorum. 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum. Bu kadar. Güzelce yağımı yakacağım. Cazır cuzur. Ve toz biber ilave edeceğim. Üzerine en son dokunuş olarak sos ve muhteşem bir yemek hazırlanacak. Evet, yağım eridi. Şöyle bir yarım çay kaşığı kadar yağıma toz biber koyuyorum. İsteyen pul biber de koyabilir, isot da koyabilir. Zevke bağlı tamamen. Bu da hazır. Şimdi servise geçelim. Harika yemeğimiz hazır. Şöyle hemen sizin gözünüzün önünde boca etmek istiyorum. Gerçekten çok çok güzel ve lezzetli oldu. Çok da sağlıklı oldu. Son dokunuşları yapacağım şimdi. Yoğurdumuzu üzerine şerit gibi döküyoruz. Mutlaka pırasayı bir de benim bu tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Deneyenler lütfen yorumlarda bana yazsınlar beğenip beğenmediklerine dair. Ve lütfen beni anmayı da unutmasınlar yerken. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Evet, yoğurdumuz da hazır. En son olarak da güzel sosumuzu ilave edeceğiz. Sosumun kulbu bakır olduğu için elimi yakıyor. Şöyle bir aparatla tutayım. Evet. Bu yemeğin lezzetli olmamak gibi bir şansı var mı arkadaşlar sizce? Bakar mısınız? Muhteşem görünüyor. Umarım en kısa zamanda siz de bu güzel yemeği evinizde yapar, dener, bu lezzeti tadarsınız ve bolca şifalanırsınız. Tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zili abone ol butonunun hemen yanında duruyor. O zili açtığınız zaman paylaştığımız her yeni tarif videosu direkt size bildirilir. Bu şekilde de günde milyonlarca video yüklenen YouTube'da hiçbir şekilde videolarımızı ve tariflerimizi kaçırmamış olursunuz. Bana da destek olmuş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel tarifinizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.